İstanbul. Bir yanda tüm enerjisiyle akıp giden hayat, boğazda patlayan rüzgarların nefesi, hiç uyumayan caddeler, diğer yanda geceyi neşter gibi kesen ambulans sesleri. Adrenalin yaptık mı şimdi yaptık? Yolu açalım, hasta geliyor. Bizim şu an burası kalp cerrahisi yoğun bakımı ama burası aynı zamanda bir ameliyathanenin içi. Karotislere basalım, pompa çık. Çıkık kal. Bekle. Cross alındı. Şurada gördüm ben. Resme alalım arkadaşlar, resme. Bu önemli bir problem. Çünkü hasta masada şu anda yarı uyur vaziyette. Buradan giriyor böyle gidiyor. Sol lavena doğru gidiyor. Evet. Şurada keskin bir açı var, onun dönmekte sıkıntı var. Evet. Eğer orada uygun bir şekilde giremezse damarı yırtabilir. Bu da hastanın hayatına mal olabilir. Kurtulacağız. Kurtulacağız. Tamam. Hadi Tuğçe, Allah rast getirsin kızım. Kemal geldi bir gün. Ya mini meslek geldi. Söyle bu kardeşimize. İyi dedi ya. Ama senin için biraz daha beklememiz gerekiyor. Evet, yavaş yavaş. Bir yudum daha vereceğim. Ama tamam, sakin olacaksın, yavaş yavaş su vereceğiz. Hadi bir yudum daha o zaman. Biri kan gazı gelmiş mi bakalım? Hani sizi kim arıyorsa teleyi de arayabilir mi? Zamana karşı girişilen soluk soluğa mücadele, Burada işte ya. yüksek gerilim, çelik gibi sinirler, Niye öyle? Yüksek zaten tansiyonu. derin bir strateji, Denenmiş mi sistem? nabzı hiç düşmeyen şehrin can damarları onlardan sorulur. Hastane İstanbul başlıyor. Esenyurt 6, Esenyurt 611 Sağlık Merkezi acil vaka çıkışı yapıyoruz. Esenyurt 611. Buraya alalım böyle hastayı. Var mı kağıtları, EKG'si hastanın bilgileri? Hatice Hanım nasılsın, iyi misin? Şu anda ağrınsızın var mı, şikayetin var mı şu anda? Nasıl bir ağrın oldu? Bize ağrını bir tarif et. Hangi bölge tam ağrıyan geri göster şöyle bir. Aynı bölge sırtta. Bir yere yayıldı mı? Sola, çeyene bir yere yayıldı mı ağrı? Sabit miydi hep orada? Yakını var mı hastanın? Hanımefendi orada. Onu bir çağırabilir miyiz ya? Geçmiş olsun. Bundan daha önce çekilmiş EKG'leri var mı? Böyle çekilmiş bunlardan. Daha önce bu anjiyo olduğu zamandan falan çekilmiş. EKG'si var mı? Yanınızda yok. Ekol alalım bizim. Ekol alalım. Kıvanç, buraya AVR'lere yaygın deprese de aktif ağrısı yok. Yine sen danışırsın buraya, oldu mu? Bir şey yapacağım ben, ekole bakacağım bir daha da. Tamam. Burası Doktor Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi. Türkiye'de her yıl yaklaşık 200 bin kişi kalp krizi geçiriyor. Konu kalp olunca burası bir referans hastane. Kalbimiz yılda 35 milyon kere atar. Hayatımız boyunca 1,5 milyon varil kan pompalar. Bu miktar 200 tren vagonunu doldurmaya yeterli. Bu şaşırtıcı rakamlar bizi hayata bağlayan kalbin ağır yükünü ortaya koyuyor. Şu anda ağrın sıfır mı? Tamamıyla geçti mi şikayetin? Yoksa ara ara yine oluyor mu? Geçti gibi. Geçti. Ne kadar sürdü ağrın? Ne kadar, yarım saati geçti mi? Hemen hemen. Burada damar yolu var orada. Onun. İçinde plastik madde var damarın içinde o. Kalp kasılman gayet iyi gözüküyor. Kalp yetmezliğin gözükmüyor. Ama bir anjiyo gerekecek gibi gözüküyor, oldu mu? Ona bir karar vereceğiz şimdi. Şöyle yukarı doğru kaldır böyle.
Var mı öyle herhangi bir şeker, tansiyon gibi hastalığın, sigara kullanma, böyle bir şeyin var mı? Furkan, burada EKG gördün mü? AVR'si, ele ve yaygın depresif bir EKG'si var. Aktif ağrısı yok ama muhtemelen anestezi, MR gibi bir şey çıkacak. Çünkü öykü sadece bir anjiyo öyküsü var. Anezmatik de değil. Muhtemelen multidamar hastası. Şey var mı abi? Çekme. Yo, şey de yok. Apex'ten gayet iyi geliyor. Baksana. Sol ventrikül hipertrofisi var, dejeneratif. Şey yok. Ama EKG çok tipik şey EKG'si. Hani yani 3 damar hastası gibi EKG'si. Damar darlığı şüphesi var çok ciddi. O yüzden bir kalp çektiğimiz EKG'sinde ciddi bir bozukluk vardı. Baktığımız kan değerinden sonra net kararı vereceğiz ondan sonra. Günün ilk operasyonu herkesi tedirgin edecek boyutta bir vaka. Hem hasta, hem hasta yakınları, hem de doktorlar açısından çok kritik bir süreç başlıyor. Mücadele etmeleri gereken bir değil, birçok unsur var. Hepsi de hayati önem taşıyor. Ameliyata alınacak olan genç kız, organ nakli listesinin başında olmasına rağmen artık zamanı kalmadı. Bugün yapılacak operasyon, onu hayata bağlamak için son şans. Hastanenin tecrübeli isimlerinden operatör doktor Murat Sargın, vaka önüne ilk geldiği andan itibaren süreci yakından takip ediyor. Uzun bir ameliyat olacak herhalde, en az 6-7 saat sürer. Kalbin iki tarafına da yapay cihazlardan yerleştireceğiz. Teknik olarak, cerrahi olarak zorluğu değil, işlemin o cihazların vücutla uyumu açısından bizi zorlayacak bir ameliyat olacak. Bakalım, güzel bir gün olsun inşallah. Ne haber arkadaşlar? Tuğçe'yi 3 hafta önce ileri kalp yetmezliğiyle almıştık biliyorsunuz. Dış merkezden bir başka hastaneden ve Murat Hoca ile beraber biz bir geçici, kısa süreli geçici destek cihazına bağladık. 2 taraflı. 3 haftadır da onunla hayatta tutabiliyoruz. Ama sizlere de daha önce bahsettiğimiz gibi bu cihazların belirli bir ömrü var. Sürelerini tamamlamaya başladıkları andan itibaren fayda yerine zarar vermeye başlıyorlar. Şimdi 2 taraflı uzun süreli, daha uzun süreli olan ve onun için biraz daha bu şu andaki durumdan daha garanti olabilecek kalıcı destek sistemine geçeceğiz. Kızım sizin ellerinizde inşallah sıhhat bulur. Tuğçe henüz 23 yaşında. İleri evre kalp yetmezliği yaşıyor. Durumu çok kritik. Mutlaka kalp nakli yapılması gerekiyor. Ancak maalesef tüm çabalara rağmen uygun bir kalp bulunamadı. Önce tabii biz bu olayı rahmetli oğlumda yaşadık. Oğlum da fazla bu konularda bilgili değildik. 2014'ün Mart'ın 24'ünde oğlum Mustafa'yı kaybettik. Kızımla kelimelere yetmez, anlatamam. Her şeyle harika. Gerçekten çok zor benim için. Aşağı iniyorum, ağlıyorum. Tuğçe'ninle çıkacağım diye gözlerimi siliyorum. Biraz bekliyorum. Kızım ben her an için çağırabiliyor. Şu anda ağlamıyorum. Çünkü her an için Tuğçe'nin yanına gireceğim yoğun bakıma. Tuğçe'nin kalbi iyi kasılmıyor. Normalde %60 civarında kasılır bir kalp. Olimpiyat sporcusu olsanız %60, 65, 70 diyelim. Tuğçe'nin kalbi %10-15 kasılıyor. Yani kanı pompalayamıyor. Bu durumda ne yapmamız lazım? Ya o kalbi yenilememiz lazım. Nasıl? Yeni bir kalp bularak. Ya da bunu bulamıyorsak mekanik destek cihazları dediğimiz, insanlar bunu yapay kalp olarak biliyorlar ama doğru adı mekanik destek cihazı. O cihazlardan takacağız. O cihazlar ne yapacak? Kalbin pompalama vazifesini yapacaklar. Nasıl yapacak? Kalbin bir ucuna takıyoruz. O cihaz kanı kalbin içinden çekiyor. İçindeki dönen parça sayesinde bir pompa etkisiyle vücuda pompalıyor. Yani yarın yapacağımız ameliyat bu aslında. Tuğçe'ye bir kalp pompası takacağız. Bir anda nefes tıkanır, gözler kararırsa, dizlerin bağı çözülür, denge bozulursa, tıkır tıkır işleyen kalp bir anda atmaktan vazgeçerse, bu ve benzeri belirtiler Doktor Yasin için alarm sinyali demek. Serhan ne oldu? Tamam. Biz alt kattayız, hemen geliyorum. Görüşürüz. Bu önemli bir problem. Çünkü hasta masada şu anda yarı uyur vaziyette ve göğsü kısmi olarak açık ve bizim onun damarına ulaşmamız gerekiyor ki işlemi tamamlayabilelim. Baksana.
Buradan giriyor böyle gidiyor. Sol supinavenine doğru gidiyor. Evet. Şurada keskin bir açı var, onu dönmekte sıkıntı var. Evet. Eğer orada uygun bir şekilde giremezse damarı yırtabilir. Bu da hastanın hayatına mal olabilir. Toplar damarda olduğundan emin olmamız lazım. Kazara atar damara girdiyse yapılan işlem bütün hepsi heba olur. Tabii hayati bir risk oluşturur da. Böyle durumlarda bizim için zaman çok önemli. Damarlar, kalbe giden sinyallerin yol haritası. Bu karmaşık haritada yol bulmaksa Yasin doktorun en iyi bildiği şey. Ne yaptın? Fonksiyonda sıkıntı oldu mu? Tek seferde girdin galiba. Damarları karıştı, biraz tek sefer Tamam. olmadı ya. Gel. Evet. Karıştı biraz damar da. Sonra Çok korkuyorsun. kalbin içine giriyoruz. Teyzenin yaşı itibariyle çok zorlamış damar yolu bizi. Tıkanan yolu açmak komplike bir süreç. Minik bir hasta için yolu dönülmez kılabilir. Sponge verin, kanama var. Kan sulandırıcı kullanıyor muymuş? Abi almıyor dediler ama alıyor ya, çok sızıyor. Evet, bayağı kanamış çünkü. Sebahat teyze nasılsın? İyi misin? Var mı bir sıkıntın? Tamam. İşte bu yüzden hastalarımızı unutmuyoruz. Herhangi bir terslik, onların hissettiği, bizim fark etmediğimiz bir terslik olduğunu bize dönmeleri gerekiyor. Hastanın şu anda içinde bulunduğu aritmi durumu onu ölüme götürebilir. Yasin doktorun bu acil müdahalesi kritik önem taşıyor. Bir ortalar mısınız? Şöyle. Hah. Tamam. Şimdi girdim. VT oldu, VT oldu. Tamam, düzeldi. Düzeldi. İşlem gayet başarılı gidiyor. Sona doğru geliyoruz. Birazdan bitireceğiz işlemini. Çok şükür başarılı oldu. En azından zarar vermedik hastaya ve sağlıklı bir şekilde hayatına dönecek hasta tekrardan. Sebahat teyze, geçmiş olsun. İşlem bitti. Gayet başarılı oldu. Yakında torunlarınla görüşürsün. İnşallah. Şimdi Siyami Ersek Hastanesi Türkiye'nin en yoğun çalışan çocuk kalp hastanelerinden bir tanesi. Ve bizim poliklinimize gerçekten dışarıdan sürekli çok hastamız, ciddi hastalıklar gelmekte. Onlara gereken hizmeti vermek için şimdi acele bir şekilde polikliniğe gitmemiz gerekiyor. Gel annesi. Merhabalar, geçmiş olsun. Ne şikayetim annesi? Hocam biz Hataylıyız. Hatay'da doğdu. Doğal doğmak teşhisi koyuldu. Sonra Adana'ya gönderdiler. Biraz tedavi olduktan sonra orada anjiyosu yapıldı. Anjiyodan sonra bizi buraya gönderdiler. Ameliyat için Ameliyat için. Tamam. Ne kadarlık şu an? 10 aylık. 10 aylık. Tamam. Sen yatır annesi onu. Doğduğunda çocuk doktoru vardı. Teşhisi o koydu. Doğar doğmaz hırıltısı vardı. Ne kadarlıkken anjiyosu olmuştu? 7 aylık. Doğduğu zamandan beri biliyorsun hastalığını. Doğduğu andan geliyordu. Tamam. Çocuğum çok hasta. Çok üzülüyorum. Ne olacağını gerçekten bilmiyorum. Başka bir çocuğum daha var. Onu da bırakıp buralara kadar geldim. Endişeliyim. Tamam, yatıralım şimdi bakalım. Bir de biz bakalım. Morarıyor mu? Evet hocam, bayıldı. 2 defa bayıldı. Morardıktan sonra bayıldı. Evet. Ağlarken mi? Bir defa ağlarken, bir Otur defa sen de, yanımıza kendiliğinden. O zaman bayılmaya başladı ilk değil mi? Evet. Hiç hastaneye yattı mı? Yattı. Kaç defa? 2 defa. Kendimi pek fazla ifade edemiyorum korkumdan. Oğlumu çok seviyorum, kaybetmek istemiyorum. İbrahim bak. Hii, çok güzelmiş. Bak orada ne var? Kalbimize büyük bir delik var. Damarlarımız biraz uzak, sıkıntılı biraz gözüküyor. Duyduktan sonra tabii çok üzüldüm. Eve aldıktan sonra yaklaşık bir 10-15 gün bir daha küvezde yattı. Birkaç defa rahatsızlandı. İşte buralara kadar geldik. Annesi 2 damar kalbin sağ tarafından çıkıyor ve akciğer damarı dar. Delik biraz bizim ameliyata hani çok rahat yapabileceğimiz tarzda bir delik değil. Biraz zor bir delik. Bahsettiğiniz ilk ameliyat çok mu riskli? RSD dediğimiz geniş deliği kapatıp kapatamamamıza göre
Ameliyatın şekli belli olacak. Ya bir ameliyat ya 2 ameliyat olacak. Doktorlar çok riskli bir ameliyat olduğunu söylüyorlar. Belki bir taneyle de kurtulmaz eğer kurtulursa. 2 tane olgu olabileceğini söylüyorlar. Ani kalp durması yaşayan bir hastaya son dakika müdahalesi genellikle filmlerde gördüğümüz sahnelerden. Burada ise günlük rutinin bir parçası. Aspiratör. Tüpü bağlamamız lazım. Getirdim. Hayata döndürmek için temel yaşam desteği verilen bir hasta. Dolaşımı durduğu için beyne giden kan akışı da durdu. Beyin dokusu bu duruma en fazla 4 dakika dayanabilmekte. Çakıyorum, dokunmayın. Kordon da 2 ampul bolus yollayalım. Tek bir ses, kalbin vereceği minik bir tepki. Müdahalenin başladığı an kadar bittiği anda hayati önem taşıyor. Ve o an bir doktorun hassas algısı, bir hastanın hayata dokunuş anı. Ve ilk geri dönüş. Ha, dur. Bir dakika. Tamam, geldi. Gerçek maraton şimdi başlıyor. Yolu açalım, hasta geliyor. Hızlıca bak Hazal. Hızlıca aspirasyon 16 bikarbonat. Adrenalin yaptık mı şimdi? Şimdi yaptık. Şimdi yaptı adrenalin. Hadi şu aspiratörü hazırlayın önce. Adrenalin kaç oldu? Hadi Hazal. Bana verin. Temel yaşam desteği kalp masajıyla ambiyans yürüyor. Göğse her baskı aslında binlerce hücre için. Binlerce hücre ise o tek nefes için. Enjektörü de açalım. Arkadaşlar artere bağlayalım, kan gazı yollayalım. Ben venöze devam ediyorum. Süreç adeta mekanik bir sistem gibi işliyor. Ve soluk kesen mücadelenin sonunda ilk soluk belirdi. Bir insan yaşama geri döndü. Şimdi arteri var. Tansiyon helal olsun, döndürdüm. Alışkanlık olmuş. Kan gazı geldi mi? 20 dakika yukarıda 20 dakikada bu da basit ortalama yani. 40 dakika olmuştur. 20 artı 20 oldu. O hasta kalp krizi nedeniyle 10. kat servise yatmış. Orada ilaç tedavisiyle takibe alınmış. Takibinde ani kalp durması gelişti. 20 dakika serviste kalp masajı yapmışlar. 20 dakikada biz burada yaptık. Toplamda bir 40 dakika kadar kalp masajı yapıldı. Şimdi nabız ve tansiyon yanıtı aldık. Yoğun bakımda takibe alacağız. Bakacağız gidişata. Selamun aleyküm. Benim canım kızım. Benim bir tanem, tatlım benim. Oh. Hep size düştüğünde bir yüzde. Bakın baba. Canı yanan bilir. Canı yanmayan bunu bilmiyor. İnşallah kimsenin canı yanmasın. Çok acı. Ben daha önce bunu yaşadım. Çok acı bir olay. O acıyı tabii ben tek yaşadım. Annesi falan yoktu o zaman orada. Oğlum tutacaksın. Kurtulacaksın. Tamam. Oğlum. Oğlum da acemiydim. Ama kızım da bu işi daha iyi kavradım ama belli yerlere gücün yetmiyor işte. Belli şeyleri aşamıyorsun. Vallahi inşallah ameliyatta bir mucize yaşanacak. Benim için öyle bir şey de bilmiyorum. İnşallah Rabbim bir mucize gönderecek bize. İnşallah. Kalp takılmadan kalbe takılır. Kalbi gelir yerine de. Kızımın kalbi dirilir inşallah. Hiç makineye falan gerek kalmaz. Ben ta ilk baştan beri hep geldim elini böyle tuttum. Burada yattığı sürece hep elim böyleydi. Hem elini ısıttım hem dedim kızım enerji veriyor. İnşallah. Bir ay önce annemi kaybettim. Anne atısı başka ama evlat atısı da bambaşka. Ben çocuğumla yaşamak istiyorum. Bir hastamız vardı iki taraflı kullandığımız. Genelde destek sistemlerini tek taraflı kullanıyoruz. Sol karıncağa destek vermek üzere kullanıyoruz yaşamın devamlılığı için.
Ama eğer kalbin sağ tarafı da fonksiyonlarını yitirmişse, bozulmuşsa bu defa iki taraflı koymak zorunda kalıyoruz. Bu ikinci iki taraflı koyacağımız sistem olacak. Bir diğer tarafta çanlar yeniden duran bir kalp için çalıyor. Hiç bitmeyen koşuşturmada bir son dakika müdahale anı da. Reytini baskılayacak ne oluyor? Koridor oluyor mu? Her koridor oluyor. Düşmüştüm, kapatırsanız. Yoğun bakım hastalarımız bu tarz hani seyrindeki hastalardan aniden kritikleşme görebiliyoruz. Tamam, şu an reyti iyi. Eğer düşecek olursa koridorunu kapatın. Kaçtan alıyor şu an? Elimden. Ona düşecek. Birden oldu bir de hani beklenmedik bir vakaydı. Birden çakılıyor. Nasıl oksijen doluyor mu oraya? Bir bana aspiratör verseniz. Bir de steril eldiven. Bir bakış var. Günlük hayat zorlukları için kullandığımız kriz anları tabirinin tam merkezindeyiz. Burada gerçek krizlere gerçek müdahaleler yapılıyor. Her bir an bir insan kadar değerli. Hatanın telafisi yok. Kalın bir aspiratör istiyorum. Aç onu. Şu medyasyeni aspir edeceğiz. Şu ikisini de aspir edeceğiz gerçi. Babam bir de 16 gelmiş. 16. çıkmış herhalde. Laktat 9 yok. Bediran hemen Arayalım tamam bunu. Tamam, ben kanını buradan istiyorum ondan. Kan değerleri hızla düşen hasta için kader anları başlıyor. Doku oksijen dağılımı kritik seviyelere inince bir yandan da kan arayışı başlıyor. Ya zaten uzun zamandır yatan hasta. Birden çok fazla soğumaya başladı. Bir de sanırım içeride de kanamış, hematokritleri düştü. Sonrasında tansiyonları falan da beraberinde düştü tabii. Volüm veriyor muyuz arkadaşlar? Volüm. Ne kadar süre hazır olur? Esnaf var onun başında. Çok acil oldu. Tedaviye cevap verdikleri zaman tabii ki biz de rahatlıyoruz. Umarım bundan sonraki süreç de güzel olacak. Göreceğiz yani, bu gece kritik. Bizim genel olarak işimiz bu şekilde. Zor, sürekli kanla, insan hayatıyla uğraşıyoruz. İstiyoruz ki bütün hastalarımıza verdiğimiz emekler değilsin ve hepsi buradan sağlıklı bir şekilde taburcu olsunlar. Ama böyle aksaklıklar olabiliyor. Biz de elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Kalbindeki delik henüz yaşını bile almamış İbrahim'in ilk büyük hayat mücadelesi. Şimdi İbrahim'in kalbinde büyük bir deliğimiz var ve bu damarlara biraz uzakta olan bir delik. Yaklaşık 1 santim çapında. Ameliyatı belirleyen şey deliğin damarla olan bağlantısı. Biraz sıkıntılı olduğu için sanki bu delik kapatma ameliyatını yapamayıp başka bir yol çizeceğiz gibi gözükmekte. Oğlumu hep mutlu olmasını istiyorum, mutlu görmek istiyorum, büyümesini istiyorum. Ne olur Allah'ım oğlum iyileşsin. Yoğun bakım, sıradan hastalar için sadece bir oda ismi. Ancak aslında yoğun bakım, tıbbın bir uzmanlık alanı. Kritik bir hastanın ilk saatlerindeki müdahale sonrasında yaşamsal fonksiyonlar burada takip ediliyor. Ve günün rutin kontrolleri başlıyor. Sabah geldik, odada bir çayımız var, içtik. Daha sonra sabahtan şimdi yoğun bakımda bakacağız. Sabah yaptığım kapak vardı, ona bakacağız. Daha yeni zaten ama ondan sonra öbür hastalara vizit. Gün içi ameliyattan sonra. Mehmet abi, o gruptan çıktık, adamlara şu koşu yolunda yer ayarladık. Hepsi sattı, hiç kimse tenise gelmiyor. Reco da gelmiyor, Mutlu da gelmiyor. Siz zaten sattınız. Ben oranın üyeliğini bırakacağım abi. Halit, bugünkü hasta burası mı?
İyi. Ciddi bir drenaj yok. İyi, tamam. Ses drenajı. Bir şey yok zaten. Biraz volüm ver, biz seyredelim. Tamam. Bu... Ha. Kangalı şuraya Kangal. aldığım gibi. He, Maşallah. maşallah. Güzel. Bugün sabah yaptığımız kapak ameliyatı iyi. Herhangi bir sıkıntısı yok. Merhaba. Murat burada mı? Bizim baş topçu. Yok, o hiç gelmedi ki bugün. Servise hiç kimse gelmedi mi şey? Yok, saat 9'da Halit Bey geldi, ondan sonra sizden Tamam. kimse gelmedi. Eko'ya gitti geldi mi? Murat Çiçin. Ha, tamam. Yok ben bir Murat Çiçin'e bir bakayım. Onun karısı biraz panik. Tek kişilik odaya da geçmişsin. Murat senin bu karın var ya, senden daha panik var ya. Allah'ım. Ekon çekildi. Çok güzel, hiçbir problem yok. Kapak çok iyi. O kalbi genel olarak hani çok kalın ve sert ya, zaten ona ileriki evrelerde gerilemesini bekliyoruz. Ama taktığımız kapak çok iyi. Herhangi bir problem yok. Kalbin etrafında sıvı yok. Kapak çok güzel çalışıyor. Endişe edilecek bir şey yok yani. O diğer durumda yavaş gerileyecek. Çok mutluyuz. Gerçekten çok heyecanlıydım. Ameliyat öncesi, ameliyat sonrası sürekli bir düşünceler vardı. Ama şu an çok iyi haberini aldık. Hasta esasında kendisi rahat ama hasta yakını, karısı biraz panik. Şimdi genç hasta, büyük bir ameliyat geçirdi. Demin karısı geldi zaten o odaya konuşalım diye. İşte anlattık durum nedir bilmem ne falan, ameliyatının güzel olduğunu, herhangi bir problem olmadığını. En son özellikle kapak ameliyatlarında biz çıkmadan önce bir kontrol ekokardiyografisini yapıyoruz ki şeyi görelim diye. Yani herhangi bir kapağın çalışmasında kalpte herhangi bir problem var mı diye. Güzel, sıkıntısız. Hasta da bunu doktordan duymak istiyor. Kendisi iyi ama doktorun iyi demesini bekliyor. Geçirdiği operasyonun ardından kontrol altında tutulan bu amca, ısrarcılığı ve sempatik tavırlarıyla tüm ünitede sempati kazanmış durumda. İsteği ise çok basit. Sadece bir yudum su. Gelmedi mi? Hadi bir ödün o zaman. Ama az tamam mı? Çok az vereceğiz. Çok az geldi bugün. Ya milimetre geldi. Tamam, şimdi sana solunum egzersizleri yaptıracağız. Şimdi bu triflo solunum egzersizi yaptıracağız sana. Evet, şimdi al bakalım eline. Sen dene. Şimdi içine doğru çek bakalım. Söyle bu kardeşimize. İyi dedi ya. Ama senin için biraz daha beklememiz gerekiyor. Evet, yavaş. Hepimiz iyiliği için uğraşıyoruz. Tamam. Sakin ol. Şimdi sakin ol. Yavaş. Tamam. Bir yudum daha vereceğim. Ama tamam, sakin olacaksın. Yavaş su vereceğiz. Bunlar 10 numara ya. Allah onlardan razı olsun. Öksürmeyi de demem. Evet, şimdi öksürmeye devam edeceksin, olur mu? Bazen hastalar çok yoruluyor ve bunalıyor gerçekten. Yani çok da susuyorlar ve çok uzun süre susuz kaldıkları için yani su isteklerini anlayabiliyoruz ama biz de onlarda o kadar vermemeye ya da hani onu tolere ederek vermeye çalışıyoruz. İnsan evladı hepsi vallahi. İnan ki samimi söylüyorum. Yani oh be diyen yok. Hepsi severek mesleğini yapıyor. Allah onlardan razı olsun. Günün en önemli operasyonu için geri sayım başladı. 23 yaşındaki Tuğçe'ye yapay kalp cihazı takılacak. Böylece genç kız olası organ nakline kadar bir süre daha bekleme şansı elde edecek. Ancak söz konusu ameliyat özellikle operasyon sonrası zaman dilimi açısından ciddi komplikasyonlar barındırıyor. Biz buradan inşallah el ele geldik, beraber çıkacağız. Benim kızım güçlü, Allah'ın izniyle. Çok güzel bir şekilde beraber çıkacağız. İnşallah başarılı bir şekilde geçer. Ayağa kalkarım. Çok bekledim dedim. Bir kez ayağa kalkarım dedim. Tabii bizim için heyecan arz eden her ameliyattan bir tanesi. Her ameliyat bizim için heyecan arz eder ama bu biraz daha prosedürü farklı olduğu için daha çok heyecan duyduğumuz bir ameliyat. Tuğçe,
Günün en ağır vakası. 1 dakika sonrasında ne olacağını kimsenin bilemeyeceği kadar ciddi bir operasyon. Hayır sakın. Tamam hadi. Hadi gidiyoruz biz, tamam mı? İyi olacaksın. Allah'a emanet ol yavrum. Ağlama sakın. Ağlama. Ağlarsan gitme. Ağlama. Seninle beraber. Sen ağlarsan ben de ağlarım. Tamam, ağlama öyle içinde kalmasın. Hep yüzün gülerek şeyinde olsun. Tamam. Gülerek çıkacağız, tamam mı? Veda anları, uzun ayrılık için son destek. Hepsi Tuğçe'nin elleri yeniden hayata tutunsun diyor. Çok sağ olun güzel kardeşim. Çok sağ ol. Hayırlısıyla teyzeciğim. Hayırlısıyla inşallah sizlere beraber veririz. Zor ama inşallah çok iyi çıkacak. İnşallah daha iyi olup çıkacak buradan. Beraber çıkacağız, el ele çıkacağız. İnşallah. Artık çok rol yaptım gerçekten, daha içime sığmıyor. İnşallah kızım iyi olup çıkacak. New days are coming, weather is cloudy, last dream is sparking out. Wake up at 7. Bugün İbrahim'in ameliyatını yapacağız. Böyle hem zor bir iş ama aynı zamanda da çok güzel bir iş çocuklarla çalışmak. Ameliyattan önce ailesiyle de görüştük. Zaten bu işin en zor kısımlarından bir tanesi aileyle ameliyat öncesinde yapılan görüşme. Şu an duygularımı nasıl ifade edeceğim ben de bilmiyorum. Yani çok karışık bir duygu içindeyim. Bir yandan iyi olmasını istiyorum, ameliyat olmasını istiyorum. Bir yandan da korkuyorum herhangi bir şey olacak mı? Çok tuhaf duygular içindeyim. Abiye gideceğiz, iyi olacağız. Herkes bizi bekliyor. Değil mi? Ameliyatta geri sağ salim çıkmasını istiyorum. İlk ameliyattı, riski çokmuş. Doğduğu günden beri garibim çekiyor. Umarım bu çektikleri iyi olur. İyiye döner. Değil mi anne? Söyle iyi olacağım ben. Söyle iyi olup abime gideceğim. Abim beni bekliyor. Değil mi? Hadi gidelim. Gidelim mi? Çift çıkımlı sağ ventrikül denilen kalbinin bir odacığından 2 büyük damarının da çıktığı bir hastalığı var. Bunları birbirinden ayırmak istiyoruz aslında ama kalbinin diğer odacıkları gelişmediği için kalbinin tek odacıklı tamire doğru gitmesini uygun gördük. Geçmiş olsun annesi. Merhaba, ben Doktor Gültekin. Çocuğunuz birazdan ameliyata alacağız. Sizin için zor bir durum ama elimizden gelen en iyisini yapmaya çalışacağız. Ameliyat yaklaşık 3-4 saat sürecek bir ameliyat. Glen ameliyatı yapmayı planlıyoruz. Ameliyatta her şey yoluna giderse çocuğunuzu yoğun bakıma solunum cihazına bağlı bir şekilde alacağız. Yoğun bakım takiplerinin her şey yoluna giderse inşallah sizi servise, ardından da servis takipleri sonrası taburcu etmeyi planlıyoruz. Hocam size çok güveniyorum. Ne olursunuz. Bilmiyorum ya, ben çok korkuyorum. Kendimi hazır hissetmiştim ama belki değilmişim. Kendi evladımıza ne gerekiyorsa yapacağımız gibi evladınız da bizim evladımızdır annesi. Tamam. Başını sabitleyip bana verebilir misiniz? Geçmiş olsun tekrar. Geçmiş olsun. Tuğçe hayatının baharında tekleyen kalbini geri kazanmak zorunda. Alanlarının en önde gelen isimleri kalbine dokunacak. Ancak Tuğçe'nin bundan da fazlasına ihtiyacı var. Günün en ciddi operasyonu için geri sayım başlıyor. Tuğçe, büyük gün. Tuğçe'yi ben güldüremedim, size güldü abla. Evet, gülecek. İnşallah daha rahat hareket edebileceğin, senin için daha garanti olabilen bir
cihaz uygulaması yapacağız bugün sana. Hayırlısı olsun inşallah. Hazır mıyız Mustafa Hocam? Evet, karar vermiştik. Dün konuşmuştuk, kararlaştırıldı. Konseyimiz karar verdi. Bugün 3 haftadır geçici kısa süreli destek sistemiyle hayatına devam eden Tuğçe'ye kalp nakli için organ bulamadığımızdan dolayı bugün uzun süreli destek sistemine geçeceğiz. Hadi Tuğçe, Allah rast getirsin kızım. Günlerdir beklenen an geldi çattı. Tuğçe, nadir gerçekleştirilen kritik bir operasyon için ameliyathaneye alınıyor. Böylece genç kız olası organ nakline kadar bir süre daha bekleme şansı elde edecek. Duygularımız karma karışık. Kızımın o güler yüzü hala gözümün önünde. Hala gülüyor. İnşallah yavrum iyi olacak. Şimdi onu göreceğim. Onun için ağlamak istemiyorum. Yani heyecan, tabii biraz stres var. Yani bazı ameliyatları az çok tahmin edebiliyoruz sonunu. Her şey yolunda giderse büyük ihtimalle başarılı geçecek diye öngörebiliyoruz ama bu ameliyat öyle bir ameliyat değil. Hani 50 yıl önce binlerce mil uzağa gidebilen insanoğlu hani 50 yıl sonra kanı şuradan alıp şuraya götürmek için cihaz takıyoruz ve bu cihazlar hala mükemmel cihazlar değil. Yani iyi cihazlar ama hani işimiz bu kadar zor bir şey. 20 santim taşıyacağız kanı yani. Bir su pompası gibi aslında ama o iş öyle olmuyor işte. Şimdi full flow çalışıyorsun. Şey nerede? Sampımız nerede? Ben de gaz alayım. Bir sürü dişli pensetler. Şeyinkiğin hazır. Aspiratör burada mı? Ben dediğim gibi bu pompamız, bu gret koruyucusu, bu sarı kapak en son pompa hazırladıktan sonra inflow kapatacağımız kapak. Şu görmüş olduğunuz da driveline'i kapatacağımız kapak. Bunu biraz arçından kurtaracağım gazları. Şuraya şey. Şimdi çok konuşamayacağım. O ince oldu abla biraz. Hı? O ince oldu bence abla. Tam kat olmadı. Sol elinize alın pompayı. Bakın orta parmağınızla grefti tutarsanız şu şekilde moskitoyla grefti çekebilirsiniz. Ve o grefti de bu inflow kısmının sonuna kadar yani şu şekilde gelmesini sağlayacağız. Volümünü biraz düşürür müsün? Gülnur. Daha yüksek flow çalış. Korneyi çek. Koroner full çek. Bunu ittirin şimdi şöyle. Kapatıyorum. Klik sesini duyacaksınız. Tamam. Şimdi böyle pompamız hazır. Elinize sağlık. Hadi ver pompayı. Evet, pompayı istiyorum. Hadi. Kalp biraz kritik. Şu an %10 ejeksiyon fonksiyonuyla çalışıyor. Biraz volümü Ya şimdi bir bekleyin. Bir dakika arkadaşlar. Şimdi atıyorum basıyoruz, bir şey yapmıyoruz. Kumandayı Türkan ablaya bırakıyoruz. Gel Bilgeciğim canım. Bir tane. az gibi görünüyor ya. Nedir sorun? Pompadan çıkıp kanını alacağız. Aslında şu an 1 litre çıkabilir. Çık bir bakalım. Çık pompadan bir çık. Pompadan çıktım. Ben Özet Aygon. Ama geleni geç. Geleni geçiyorum abi. Murat'ım al sen bir. Doktor Yasin ve onun gibi Siyami Ersek'te görevli tüm özverili sağlık görevlileri bizi sevdiklerimize kavuşturuyorlar. Ancak onlar kendi sevdiklerine çok az zaman ayırabiliyorlar. Bu yoğunluktan kurtulup kafamızı boşaltmak için elimizden geleni yapıyoruz. Benim 3 çocuğum var, onlarla ilgileniyorum. Apartmanda evde 12-13 tane civciv besliyorum. Evet, evet ilginç gelecek ama balkonda civcivlerin 8-10 tane ağacım var. Bunu apartmanda İstanbul'un ortasında yapıyorum. İşte bir telefon ekranından kısa bir özlem anı. Alo. Oğlum. Baba. Babam. Ne yapıyorsun? Sana bir şey göstereceğim. Göster bakalım. Bak, karnımın büyüklüğüne başlıyor.
Oo maşallah maşallah bir sürü yemek depolamışsın. Ya güzel kahvaltılarını yaptılar baba. Görüşmek üzere. Tamam hadi görüşürüz. Al, en küçük civciv. Bu da benim en küçük oğlum Hakan. Bu yoğun tempo içerisinde hani bazen kendimizi kaybedebiliyoruz. Psikolojik olarak da çok zorlanıyoruz. Kendimizi tekrar toparlamamız, normal bir insan olabilmemiz için kendi özel hayatımıza ciddi zaman ayırmamız gerekiyor. Ama siz de tahmin edersiniz ki çok mümkün olmuyor bu. Genç Tuğçe'nin kalbi ilk aşamayı atlattı. Ancak durumundaki ciddiyet devam ediyor. Tuğçe'nin bedenindeki her bir değişim, her bir kan hareketi ve her nefes takip ediliyor. Hep diyoruz biz, maçın ilk yarısı daha bitti. İkinci yarısı hasta taburcu olmadan maç bitmiş sayılmıyor. Daha ilk yarı bitti. Yani ameliyat güzel geçti. 9 saat sürdü. Yorulduk ama sonuç güzel. O mutluluğu yaşamak güzel de inşallah devamında gelir. Aslında Tuğçe'nin kalbi bunlar. Bu sol kalbi, bu sağ kalbi. Yani bir hazne içinde dönüyor ve kanı kalpten alıp vücuda pompalıyor. O dakikada 2600 devir yapıyor ve Tuğçe'ye yaklaşık 3 litre kan pompalıyor dakikada. Yani kalbin yapamadığı işi yapıyor. İki taraflı pompa takıldı. Ama tabii bu pompa hiç daha önce kısa süre destek takılmamış kişilerde daha farklı takılır, daha rahattır. Kısa süreli destek cihazı iki taraflı takılıp da hem de 3 hafta beklemiş hastada tabii ki cerrahisi daha problemli olabilir. Ama bize bir problem arz etmedi. Başarılı şekilde uygulamasını yaptık, cerrahisi bitti, hastayı yoğun bakıma getirdik. Pencereden de gösterelim. Ondan sonra artık başladığımız yere döndü. Uyuyacak. Ameliyatı da doğası gereği göğsü açık. Yarın sabah kapatacağız onu. İnşallah her şey yolunda giderse. Evet. Kızım iyi olacak. Kızım çok güçlü. Girdiği zaman da aynı inançla ettim. Şimdi ben yine aynı inançla bekleyeceğim. Ay, çok şükür elhamdülillah. Çok şükür elhamdülillah. Odasını almışlar ama tabii. Benim kızım çok güçlü. Burada da bir daha gösterdi. Ağlama bile ağlamıyorum. Çocuğum öyle değil. İnşallah daha iyi olacak. Gerçekten. Çünkü içimde hep öyle his var. Çok mutluyum. Allah onlardan razı olsun. Bence Allah sonrasına güvendim. Ve bunu başardılar. Çocuğumuzu geri verdiler. İnşallah kalp bulur, daha da mutlu oluruz. Ekibin bir kısmını eve gönderiyoruz. Bir kısmımız burada takibe devam ediyoruz. Halit de Meksika lokantasına ve gideceksiniz. Hadi iyi nöbetler arkadaşlar. Abla elinize sağlık. Halit'in küçük oğlum. Hakan teşekkür ederim. Biraz daha başında dururuz. İyice tansiyonu, sızıntısı, her şeyinin yolunda gittiğinden emin olana kadar biraz daha buralarda oyalanırız. Evet, ameliyatımız başarılı geçti. Ekip olarak çok mutluyuz. Ümit ediyorum ki bu geceyi ve bundan sonraki yoğun bakım sürecini de rahat geçirecek. Sonra da normal aktivitelerine, günlük hayatına devam edebilir şekilde hareketli yaşamına bu iki uzun süreli destek cihazıyla dönecek. En kötü yaşardım. Öyle değil mi? Sen ne yapıyorsun? Maske mi başlıyorsun Cem? Pompayı çağırın. Pulmoner arterler nasıl? İyi. Soru iyi. Sağı da iyi görünüyor. Ana pulmoner arteri de yani gelişmemiş değil yani. Bayağı bir antikada Bence de. herhalde bu. Doktorlar şu anda kalpteki deliğe şemsiye benzeri bir parçayla yama yapıyorlar. Kalp zarı kısa süre içinde bu parçayı kalbin bir parçasıymış gibi kabul edecek. Şimdi Bir basınç hattı da alacağız hemşire hanım. çok ellemiyorum ya bunu.
bence de. Şu kadar bırakıyorum yani fazla tepe. Sonra PDA'sını da şey yaparız. PDA var mı? Yani böyle güdüğü vardır ya da onu bakacağız şey yapınca. Tüm bu ameliyatın sonunda hedeflenen İbrahim'in kalbinin sadece oksijenlenmiş kanı vücuda pompalaması ve oksijenden fakir olan kanın vücuda yayılmasının önlenmesi. Aksi takdirde henüz hayata başlamış kalp hızla zayıflayacak ve işlevini yitirecek. Ya bir de şu Gültekin Bey'i çağırabilir misiniz? Şu anjiyosunu açsın, pulmonerlerine tekrar bakalım. Çünkü rekonstrüksiyon gerektiren bir şey yokmuş gibi. İnsan yaşamına doğrudan etki eden cerrahlık mesleğinin zor yanlarından birinde sıra. Doktorlar asla gerçekten uzaklaşamazlar. Çıktığı uzun ve riskli ameliyatın ardından Tuğçe yoğun bakıma alınmıştı. Genç kızın kalbine takılan yapay kalbin sağladığı destek şu an için yetersiz. Yani Güzel görünüyor değil mi abla? ameliyatta ne gördüysek o genişlikte sadece. Aynı değişmiyor ki. Septum hareketli. Zaten duvarlar çok hareketli değildi. Güzel. Tüpten dolayı. Tüpü değiştirelim. Rahatlamazsa şey yaparız. Bir daha ayrıntılı bakarız. Tuğçe nasılsın? Gözlerini kırpıyor iyisen. Ben şimdi İyisin. Ayaklarını hareket ettir bakalım. Kaldır indir. Kaldır. Yukarıya kaldır. İyice kaldır. Susadın biliyorum. Ağzında tüp var. Su veremiyoruz. Her şey yolunda, tamam mı? Sıkma canını. Benim bir tane kızım, bakıcı kızım. İmanlı kızım. Yani imanlı. İnşallah iyi olacaksınız. İnşallah iyi olacaksın yavrum. Herkese örnek olacaksın. Herkese örnek olacaksın. İnşallah benim şarkım. Bak güzel öğretmenim. Tuğçe'nin yorgun kalbi artık sessiz kalmak istiyor. Kalbin bu sessiz isteği yoğun bakımda adeta çınlıyor. Tamam arkadaşlar. Çabuk çekin şu kızı. Bir tane bisküvi versene Derya. Hadi Murat abi, Tuğçe'nin intubasyon tübü çıktı abi. Hemen gelebilir misiniz? Hadi abi sen geçsene abi. Tuğçe'nin kalbi ameliyattan saatler sonra duruyor. Yoğun bakım odasındaki koşuşturmaca Tuğçe'yi yeniden hayata döndürmek için. Şey abi basabilir miyiz? Yukarı yanıyorsa ya. Tüp kaçtı? Çıkartın. 8 ya da 8,5'tü. Bakayım. Tamam uyuttuları tamam. 7'ymiş Murat Bey. 7,5 ver. Kap enjektörü, kap enjektörü. Kap enjektörü. Yapılan tüm müdahalelere rağmen Tuğçe daha fazla yaşama tutunamıyor. Siyami Ersek de yaşam döngüsüne devam ediyor. Bazen trajik, bazen de umut ve mutluluk dolu. Hastanenin en genç misafiri ameliyattan çıktı. Henüz 10 aylık İbrahim, çok ciddi bir operasyonun üstesinden gelmek üzere. Yaptığımız ameliyat vücudunun üst yarısından toplar damar ve kirli kanı kalbe götüren damarı akciğerlere kan götüren atar damara bağlamak şeklindeydi. Ameliyatımız iyi geçti. Şimdi yoğun bakıma indireceğiz hastamızı ve ailesi de bizi orada bekliyor. Bu iyi haberi onlarla paylaşacağız. Tabii bütün riskler daha bitmedi ama gene de aileye iyi haber vermek güzel bir şey. Hastamız geldi. Ne taraf? Kaç numara? Şimdi İbrahim'i yoğun bakıma getirdik. Transfer sırasında da monitörize ediyoruz. Hayati fonksiyonlarının iyi olduğundan emin olmaya çalışıyoruz.
Anestezist doktor hanım şu an monitörü ve solunum cihazını ayarlıyor. Gerekli bağlantılar yapıldıktan sonra buradaki rutin takibi devam edecek. Bu gece yoğun bakımda olacak. Sabaha doğru herhalde yavaş yavaş uyandırmaya başlarız ama tabii ki süreç belirleyecek bunu ve takipler. Geçmiş olsun. İşler yolunda. Çıkardık yoğun bakımda ameliyattan, tamam. Her şey planladığımız, size söylediğimiz gibi gitti. İşler yolunda. Böyle şu vücudun üst yanından gelen biliyorsunuz bir toplar damarlar vardı. Onu akciğer atar damarına bağladık. Bir sıkıntı olmadı. Kalbini durdurmak zorunda kalmadık. Bundan sonra kalbi zaten normal kendi ritminde çalışıyor. Kan gazı, böyle oksijen değerleri gayet iyi. Her şey yerinde. Hani ama sonuçta biliyorsunuz ameliyattan önce de sizinle konuşurken bazı risklerden bahsettik. O riskler hala devam ediyor. Biraz azaldılar. Sonuçta ne oldu? Bir aşama ileri gittik, değil mi? Böyle ameliyatı atlattık. Şimdi yoğun bakımda çocuk ve uyanmasını bekleyeceğiz. Ciğerleri? İşte bakacağız böyle. Umarım böyle her şey yolunda gidecek. Ama hani göründüğü kadarıyla hiç bizi böyle aksatan veya yolunda gitmeyen bir şey olmadı. Çocuğunuzun ihtiyacı olduğu zaman sizin yoğun bakımda olmanız, bu aşamada sadece size çocuğunuzun iyi olduğu ve kontrol altında olduğunu gösteriyoruz. Teşekkür ederim Tamam. hocam. Tamam. Çok sağ olun Rica ya. ederim. Çok sağ olun hocam. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Tamam. Oğlum uyandı. Çok mutluyum, çok mutluyum. Allah'ım ya Rabbim binlerce kere şükürler olsun. Hekimlerimize çok teşekkür ediyorum. Evimize bebeğimi almak istiyorum sağlığıyla, şifasıyla ya Rabbim. Ameliyata geçtiği andan beri dua ediyorum. Allah'a şükür ediyorum. Çok mutluyum. Çok mutluyum. Keşke öyle bir duygu ifade edebilse de edeyim. Çok şükür ama bebeğim uyandı. İlk kez göreceğim. Dün gece hiç yatmadım heyecandan. Çok merak ediyorum. Günaydın. Kuzum. Ofis. Günaydın. Gökyüzüne karışan onca ses ve nefes arasında artık İbrahim de var. Hayatın en acı ve tatlı gerçekleri. Hem de hiçbir yerde olmadığı kadar. Çünkü burada yaşamın nabzı tutuluyor.